Bu son İsfahan'daki son gücümüz. Şimdi çok eski bir camiye gideceğiz. 1000 yıllık bir cami. Sonra meydanı geziyoruz ve sarayları gezeceğiz. Bu arada çok ilginç bir bilgi vereceğim size şu anda. İsfahan'da tanıştığımız herkes bir şekilde Adnan Şenses'i tanıyor. Ya bu da ilginç bir bilgi. 9-8 ritmi biliyorlar. Tabii Adnan Şenses neden saçların beyazlamış arkadaş değil ama 9-8'lik oynadığı parçaları biliyorlar. Bu da ilginç bilgi olarak sizlere kalsın. Burası İmam Ali Meydanı. İmam Ali Meydanı. Burası esas İsfahan. Sonradan o meydana doğru taşınmış. Fakat ilk Ali, doğru İmam Ali Meydanı burası. İlk İsfahan'ın meydanları. Evet, gerçekten devasa meydanlar. Bu İsfahan'daki en önemli özelliklerden biri gördüğünüz gibi. Şurada çok harika bir kule var. Burada eskiden ateş yanıyormuş. İnsanlar yollarını bulabilsinler diye şu baca gibi olan yerde. Şu ateş kulesi mi demiştin? Ateş kulesi. Değil. Ne o? Minare. Minare, evet. Bir Fener Denizi gibi çalışıyor. Ha, deniz feneri gibi çalışıyor. Kaç tane daha da var Evet. ileride. Ne işe yarıyorlar? İnsanlar dışarıdan gelince bunları takip eder. Yeri bulurlar. Yerini bulurlar. Ha, ateş falan yanmıyor. Yanıyor. Akşamda. Akşam da ateş Tam yanıyor. tepesinde Ateş yanıyor. Müthişmiş ya. Ve neden menare diyorlar? Neden? Ateş yeri. Menare. Nar ateş. Nar ateş. Nar ateş. Menare ateş yeri. Bütün eskiden minareler bunun için mi yapılıyormuş? Evet. Allah Farsça ona Allah. Mil diyoruz. Mil. Mil. Şehrin içinde pek çok yerde minarelerden var. Gece yolu bulabilsinler diye. Bildiğin deniz feneri gibi. Hem anıt hem yol gösteriyor. Aslında deniz değil de kara feneri diyebiliriz buna. Kara feneri, evet. Bundan 600 sene önce şu meydanda olacaksın. Herkes buraya gelmiş. Ateş yanıyor falan. Nasıl bir ortam. Şimdi neredeyiz? Çarşıdayız. Evet, bir çarşıyı gezelim artık. Dediğimiz gibi meydanlar sıcak, güneşin altı ama serin olar. Yani bir gölge bulduğunuz anda nemsiz bir şehir olduğu için muhteşem şekilde hiçbir şey, ya acayip serin yani burası da tam tersi. Selam. Esnaf bu arada çok güzel davranıyor. Esnaf. Burası da medrese, okul, Ha, burası eskiden medrese ha. din okulu. Çarşının içinde. Normalde İran'da böyle yani cami tam şehrin ortasında durur. Hı. Cami. Neden? Merkez olur. Ha, cami merkez Cami yapılıyor. merkezde olur. Evet. Etrafında çarşı, Evet. etrafında evler. Evler. Tamam. Bir de cami içinde bir kapı değil. Bazen 5 kapı, 6 kapı, 4 kapı olur. Farklı yerlere çıkış Farklı yapsın. yerlere çıkış yapıyor. İnsanlar bir taraftan diğer tarafa gitmek için yolunu şöyle yapmasınlar. Direkt camiye gidip namaz Oradan okup değişir. ondan sonra yolunu devam ediyor. Herkes Camiyi merkez yapıyorlar böylece. merkez yapıyor. Herkes camiye gitsin Gitsin diye. Binanın gerçekten üst kısmı o kadar güzel ki ışıklar harika yapılmış. İşte gündüz tabii eskiden tepe ışıklarla aydınlanıyor burası. Aynen. Evet. Hem rüzgar yapıyor. Hem aydınlık alıyor. Hem serinletiyor hem de aydınlık alıyor. Bir Evet. de aynı zamanda güneş içeri giriyor da oradan saati anlıyorlar. Direkt kapalı çarşı ya. Yani tarz, mesela ben kapalı çarşıyı gördüm İstanbul'da, aynı tarz. Aynı. Pek çok dükkan, kıyafet vesaire. Ama burada baharat yok. Burada daha çok giyim malzemesi satılan bir yer. Evet. Camide burası. Eski cami. Burası 1000 senelik demiştin değil mi? Evet. Müthiş gözüküyor. 1000 yıllık bir cami sevgili arkadaşlar. Burada eski İran'da camiler eskiden ateş tapınağı. Kutsal yer kutsaldır. Ateş tapınakları kutsal bir yer. Onları yıkıp sonra da cami yapmışlar. Değiştirmişler. Yani eskiden buraları ateş tapınakları. Evet, İslamiyet'ten önce camiler genellikle diyor, eski camiler ateş tapınağı. Sonradan camiye çevriliyor. Muhteşem ya bunlar. World Heritage Site. Yani bu inanılmaz. Moğol İlhan tarafından, tarafından kalan İlhanlar. Evet. Arçı. Alçı mı? Muhteşem. Aa, Arçı.
Nasıl bu kadar sene kalabiliyor alçıya? Alçıdan. Alçı. Mihrap yani. Yeni ilanlar, yeni kanunlar, yeni Buralara yazılıyor. her şey. Her şey yazılıyor. Mesela bu vergi için. Mesela pirinç yazıyor zaten. Ya pirinç kuzeyden geliyor. Onun vergisi böyle. Bilmeyen ipek şuradan geliyor. Tuz şeker başka yerden geliyor. Bunları yazıyor. İnsanlar anlıyor. Yeni durum nedir? Bir de burası merkez. Başkent. Başkent ilan. İlan. Bunlar ilanlar. Tabii. Muhteşem. Ama ne kadar zor bir Zor tabii. Abi herhalde Taş işçiliği yapıyorlar. Hadi beni bir karıştırma. Oo. Burası ne böyle? Harika gözüküyor. Yani o kadar büyük ki kaç metre geriye gelmek zorunda kaldım alabilmek için. Ve hala kadraja tam sığmıyor. Evet. Cami o kadar büyük ki alan da çok büyük. Şuradan baktığınızda çok büyük bir alan. Böyle ara giriş yerleri. Tam bir mimari harikası. Şimdi hemen gidelim bakalım burayı açıyorlar. Hazır açılmışken girelim çünkü her yer kapalı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz Türkiye'den geldiniz. Evet Türkiye'den geldik abi. Nasılsınız? Hoş gördük. Alçı yapmışlar. Farklı su derecelerinde alçı yapıldığı için Yüzden renkleri farklı öyle mi? renkleri farklı. Of şu minberin güzelliğine bak. Şurada taşlarda kedi ve köpek izleri var. Aa evet. O zaman da yaparken bunlar sertlenmemiş. Köpekler geziyormuş. Şöyle tam olarak gezdireyim size. Caminin içi gerçekten harika. O kadar serin ki. Dışarısı epey sıcak şu anda. Fakat mimari hakikaten şahane. Şahane bir mimari bizi karşılıyor. Gerçekten muhteşem gözüküyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Barilav Hazreti sahip zaman Şeyh Adam'a şartı budur. Salavat. Şuraya gireyim. Bu ne kadar serin bir yer böyle ya. Evet, burası kışlık ve yazlık yer. Bu ışık, bu Bu ışık yüzden doğal. ne yapıyor? Bu yüzden ne yapıyor? Mermer taş. İncece kesip şöyle tabana koyuyorlar. Bu gerçek o dönemki ışığı değil mi buranın? Tabii doğal ışık. İnan. Ama şimdi gözünüz bakmıyor. Biraz Beş dakika alışınca sonra her yeri görebilirsiniz. görebiliyoruz. Her yeri. İnanılmaz. Mesela ben böyle duracağım. Ve şu an var ya gözlerim alışmaya başladı. Olağanüstü ya. Bak hiç şey yok. Nem kokusu yok. Hiçbir şey yok. Çok İçeride güzel. oturabilirsin. İçerisinin havası çok temiz. Evet ya bu Acayip bir şey. inanılmaz. Aklımı kaybedeceğim ya. Şu ışıklandırma inanılmaz. Ya bu işte tam o dönem. Gerçek tarih şu anda. Evet. 600 mü dedin? Burası 1000 sene var aşağı mı? yukarı 400'den fazla. 400'den fazla. Hangi dönem? İlhanlılar dönemi 400. bu şimdi. Hayır, bu Sahabi. Sonra eklemişler. Güneş lambası çıktı karşımıza. Nasıl bir dönemmiş abi? Ama bu cami 1000 yıl tarihi var. Tamam mı? Perfecto. Öyle dur.
muhteşem mekan çektik. Gerçekten bayıldım. Bu dip karanlık. Evet. Ama o kadar güzel ki ben işte böyle orijinal hallerini seviyorum her şeyi. Yani bundan 500 sene önce nasıl kullanılıyorsa 500 sene sonra nasıl kullanıldığını görmek güzel. Yoksa günümüzün aydınlatmalarıyla vesaire o etki olmuyor. Bak şurasının aydınlığına bak. Yani gündüz vakti hiçbir ek aydınlatma yok. Ve işte bütün camlardan gelen ışık bu kadar dramatik ve güzel bir etki yaratıyor. Yani bunu yapan mimar bunun artistik sanatını böyle hayal etmiş. Buna göre tasarlamış. Yani ileride üzerine floresan koy diye yapmamış. Amerika'dan bir sinemacılar buraya geldiler. Evet. Bunun hepsini kesmek ve çalmak istemişler. Buranın bekçisi izin vermedi. Kesmek ve çalmak. Biliyorsunuz arkadaşlar dünyada bütün ülkelerde nereye giderseniz gidin herhangi bir vatandaşına sorun. Dünyada hırsız müzesi neresi diye. Louvre Müzesi'dir. Unutmayın. Fransa'daki Louvre Müzesi dünyanın her yerinden parçalar olan gerçekten çok ilginç. Evet. Burada bir ezan kaydedelim. Buyurun, hoş geldin. Hoş gördük. Sağ ol. Aman Allah'ım bu nedir? Muhteşem bir camiymiş bu. Muhteşem bir mimari karşımızda. Selçuk döneminden Selçuk mu? Nizamul Mülk. Nizamul Mülk ismini Biliyorsunuz. biliyoruz evet. Ha, tamam. Nizamul Mülk bunu yaptı. Bir de Nizamul Mülk daha ne yaptı? Hayyam'a söyledi İran için özel bir takvim yapsın. Celali takvim. Hacı Celali takvimi. Evet. Ona kıskanç olan bir vezir var. Tacül Mülk. Karşı tarafta da aynı şekilde bir tane kubbe yapmış ama o daha küçük. Ama buranın mimarinin sonu. Evet. Tuğlayla değil mi? Hepsi tulay. Ve de hiçbir seramik kullanmadı. Seramik yok. Sadece tuğlayla Sadece yapılmış. tuğlayla Kur'an yazıları yazmış adam. Şu büyük Aa, daireye bakın. Evet, Kur'an yazısı. Kufi yazısına. Nastalir mesela yazısı. Hani Yazım şekli farklı. yazım şekli fark ediyor. Kaç Biliyorum. strip var. Evet. Etrafında 1000 yıl önce bunu yapmış adam. Burada ateş var. Yani farklı Rivayetler mi var? rivayetler var ama çünkü şu anda zeminde muhtemelen ateşkeleymiş burası. Yani Ve burası da Sasani eskiden döneminden kalan evet. Sasani döneminden kalan aslında bir ateş tapınağı Ateş fakat tapınağı, aynı bölgeye bir cami cami yapmış. inşa edilmiş. Bir de Yaşamış. İlhan döneminden kalan şurada alçı işlemleri. Ha, içeride kalmış. içinde Evet, kalmış. evet. Üstüne kalmış. Ne kadar büyük bir cami üretilmiş ya. Şeyde kalan. Selçuk döneminden kalan. Evet. Bir ekosistemi var. Burası da eski bölüm. Şimdi burası çok eski bir yer. Yani aşağı yukarı 1000 yıl diyebiliriz. Selçuk döneminde yapılan. Oo, burası daha gidiyor mu? Aa, Saçmalama gidiyor. evet. Mesela diyorlar. Bunu yapmışlar. Evet. Mesela İlhan dönemi gelince bunu kapatıyor. Bunu hepsini kapatıyor. Evet. Bunu sonra bulmuşlar. Ha. Orijinal hali bu. Mesela bu. Orijinal hali bu. Anladım. İlk dizayn Mesela bu. sonra mesela 200 yıl sonra, 300 yıl sonra bunu kapatıyor adam. Anlıyorum. Bunu yapıyor.
Yok. Bunu yapıyor. Neden? Yeni dönem diye. Yeni dönem diye bunu da ben yaptım diye. Evet. Artık eski dönemin mimarisinin özellikleri değil. Şimdi be. en güzel Çok güzel örnek bunlar. burada. Evet, iki tane En ayrı. güzel örnek bu orijinal. Orijinal. Esas bu. Tabii şu an içeride resmen doğal ışık görüyoruz. Bakar mısınız mekana arkadaşlar? Bir bomba düştü burada. Aa, Evet. Buraya UNESCO kaydı ama şurada bir bomba atmış. Yıktı ama sonra tekrar yapılmış. yaptılar. Bir özelliği var. Tabana bakın, tabanda. Evet. Hepsi farklı dizayn var. Ha, hadi canım. Evet. hepsi Aman farklı. Allah'ım, Bir- hakikaten bir- ya. Detaylara baktığınız zaman yok artık işçiliği. Hiçbirisi aynı değil. Değil, Hepsi evet. aynı. Hiçbirisi aynı değil. Abi çıldırmış olmalısınız ya. Yani bunu yapan kişiler hakikaten... Ne kadar çalışmış. Burası kaç kişilik peki? Ben rahat söyleyeyim, Bilmiyorum. 15 bin kişiyi geçer burası. Çok rahat. Daha. Belki 20 bin. Burası 1000 kişi. Kesin. Yani şurası zaten başlı Toplam başına var, 1000 evet. kişi. Bir alan, bir alan, bir alan. Bir de Bir şey şurada söyleyeyim mi? katlar var. Ama açık alanda var. Ha, açık alanda var. 100 bin Buradan kişiyi bile namazı aşağı. kılan kişi belki daha Toplamında fazla. 100 binlerce kişiyi geçebilir. Neden? Neden? Burası şehrin camisi. Merkezi. İmam Farzet orada. O zaman buralarda farklı imamlar farklı yerlerde olmalı ki bu kadar sesi duyurabilsin. Herkes nereden duyacak neyin nerede okunduğunu? Kur'an-ı Kerim'in hangi bölümde olduğunu namazda. Mesela şu an Ama Biri okuyup mikrofonu diğerini okuyor. aktarıyor muydu? Mikrofon değil. İmam okuyor, Evet. ses zaten Geliyor. giriyor. Ve de diğeri onu takip ediyor. Dışarıdan muhtemelen Takip ses ederek. gelmiyor ama ses geliyor Acaba yine. içeride, çünkü bizde de şu var eskiden. Eskiden bizde Selahattin camilerde, büyük camilerde mesela imam önde okuyor. Orta bölümde müezzinler var. Tabii. Tekrar dışarıda bir tane daha müezzin var. Olabilir. Duydukça arkaya aktarıyorlardı. Evet. Olabilir. Yani- O da, Hani bu da Dinleyici olabilir. usulü. O ona veriyor. rüküye Bazen varırken alıyor. söylüyor, o ona söylüyor, arkaya kadar uzanıyor. Vay Mükemmel. acayip. Evet. Mükemmel. Ha, bu var mı İran'da da İran'da böyle? var. Tamam, o zaman benzer. Çünkü başka nasıl olacak? Yüz binlerce insan. Muhteşem Doğrudur. ya. Sizin sözünüz doğru. Evet, keşke böyle bir zaman makinesi olsa, tak o anda ne yapıldığını görsek, çünkü büyüleyici. Şunlar kuş evleri değil mi? Kuş evleri şunlar. Ben de aynısını sordum. Kuş evi. Bu evi. Mum evi. Ama çok biz acayip. mum yakmıyoruz. Ha, yakmıyorsunuz. Şöyle küçücük bir Ha, kase, yaktığınız şey başka. bir de bir fitile, onu içine yağ, Ya, onu söndürüyor, ateş veriyor. ateş veriyor. Biz bu kapıdan girmedik ama burası da bambaşka bir hol. Bakın o kadar büyük bir cami ki. Yani hakikaten o tarihe geri dönebilmeyi, o anı görebilmeyi çok isterdim şu anda. Yani hakikaten bir dilek hakkım olsa bunu isterdim. Yüz binlerce kişinin namaz kılabileceği büyüklükte ve o an kim bilir nasıl bir anda. Burada Kur'an. Kur'an yazıyor. Kur'an burada şey. Ali. Evet. Ama şuradan bakarsanız iyice görebilirsiniz. Şimdi burada bir şiir yazıyor. Evet. Şuradan başlıyor. Burada. Diyor ki, چون نامه جرم ما به هم پیچیدند ما را به محبت علی بخشیدند. Ne diyor? Türkçesi biraz zor. Zor. Bizim ne yaptığımızı bu dünyada tarttılar. Evet. Biz herkesten daha suçluyuz. Ama Ali'nin muhabbeti var ya, bizi temiz etti. Temiz etti. Hediye veriyorlar. Şahbasa. Şahbasa. Kufi yazı Hı hı. ve İmam Hasan, Ali'nin oğlu. Evet. Onu yazmış, bir de imza atmış, bir de deri Evet. Kufi yazı. Aha. Bu kocaman, bu kadar. Evet. Onu ben gördüm. Ha. Nerede saklıyormuşlar? Chelsea'nin sarayında. Sarayda. Yeni. Ama esas
burada saklıyormuş. Aa. Ve şimdi biz büyük cami, İmam Tamam. Camisi'ne giderken İmam Camii'ne orada da giderken. mihrapta bir kapı var. Evet. Orada orayı inşaat ederken iş bitiyor, bu Kur'an'ı oraya taşıyor. Türk'ten hazırlar öyle getiriyor. Şu anda boş, orası da boş. Ha orası. Ya da Kral padişah ailesi oturup ve izliyor. bazı şeyleri izliyor. Şaka gibi. Orada da var. Neler neler işte detaylar. Bizim gittiğimiz o caminin arka tarafı ve mahalleye bakın. Çok acayip. Buralar yeniden yapılıyor galiba. Evet. Yıkılmış. Baksana şuraya. Küçük sokaklar, minik evler. Evet çok acayip. Eskiden bunun etrafı ev miymiş? Evet. Evler varmış burada tabii. Şu an hiçbir şey kalmamış, yıkmışlar. Ama düzenleniyor muhtemelen. Caminin arkadan görünüşü de çok ihtişamlı ya. Baksanıza şuraya. Hakikaten nefis, üstünde güvercinler falan. Çok güzel duruyor, çok güzel gözüküyor. Evet, şimdi başka bir köprüye geldik. Çok güzel bir nehir var gerçekten şehrin içinde. Köprünün güzelliği de burada. Hala aktif bir yol olarak kullanılıyor galiba. Araç, motorlar falan geçiyor hala. Aynen. Safeviler hep. Çok güzel bir yürüyüş yolu var burada ya.